Merhaba, ben Yasin Bilgi. Hemen sağımda gördüğünüz deniz dalgalarından elektrik üreten patent korumalı ürünüm ile hemen solunda gördüğünüz koca Mimar Sinan'a ait caminin elektriğinin bir kısmını karşılayacağız ve bazı elektriksel ekipmanlar çalıştıracağız. Denizden elektrik üretimini bu konuyla alakası olmayanlar haklı olarak baraj, hidroelektrik santral, akarsu gibi sistemlerle karıştırabilir. Denizden elektrik üretimi, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde her yerde, her lokasyonda kullanılabilir. Bazılarınız da bu konuyla alakalı yurt dışında yapılan Ar-Ge çalışmalarından haberdar olmuştur. Basit bir Google araştırmasıyla da fikir sahibi olabiliriz. Türkiye'de de denemeler yapıldı fakat başarılı olunamadı. Şu an halihazırda kullanılabilen böyle bir santral yok. Bu tanıtım videosunda cevap bulacağınız sorular şunlar olacak. Denizden elektrik üretiminde Türkiye'de neden başarılı sonuçlar elde edilemedi? Yurt dışında neyi doğru yaptılar? Bu ürünün yurt dışındaki sistemlerden farkı nedir? Üretim gücü nedir? Maliyeti nedir? Ve diğer yenilenebilir rüzgar, güneş gibi faaliyetlerle kıyaslamaları nasıldır? Bizler 2018-2019 yılları arasında yaklaşık bir yıl boyunca İstanbul Boğaz Köprüsü'nün hemen altında Beylerbeyi sahilinde bir makine çalıştırmıştık. O ilk ürünümüzdü. O üründe Ar-Ge faaliyetleri yaptık ve yeni ürüne geçtik. Merak etmeyin, çok sade anlatacağım. Hiçbir teknik detaya girmeyeceğim. Şimdi ürünün çalışma mantığından bahsetmek istiyorum. Ürünün çalışma mantığı mini iş makinesi gibidir. Şamandıra'nın 3 boyutlu olarak yaptığı her hareketi elektriğe çeviriyor. Şamandıra'nın yukarı çıkması ya da aşağı inmesi, sağa geçmesi, sola geçmesi veya ileri geri gitmesi, bütün bu hareketler elektriğe çevriliyor makine içerisinde. Ve bu sayede de esneklik sağlanmış oluyor. Şu an denizdeki hareketleri görüyorsunuz ve istediği kadar makine çalışsın, esnekliği sayesinde kırılma olayı da minimuma indirilmiş oluyor. Ürün kullanımı ve herhangi bir işletmeye entegresi çok kolay. Üründe iki kablomuz bulunuyor. Birinci kablomuz direkt tüketim amaçlı. İkinci kablomuz ise istediğiniz yerde kullanmak istediğiniz işletmenin herhangi bir prizine taktığınızda ürün içerisindeki yazılım sayesinde 3 saniye içerisinde işletmeye entegre oluyor. Tüm bu entegre sistemin maliyeti yalnızca 300 TL. Yazılımı ve tüm donanımları bize ait. Ürünü hemen yanımızda gördüğünüz caminin herhangi bir prizine takıp entegre etmeden önce elektrik alıp almadığımızı bu kablo ile kontrol etmek istiyorum. Bu kablo ile spiral çalıştıracağım ve birkaç saat sonra çay makinesi çalıştırıp insanlara ikram edeceğim. Tamam. Şimdi kabloyu yalnızca makinenin prizine takıyoruz ve spray'i çalıştırıyoruz. Kabloyu çektim. Bu ürün orta ebatlıdır. Daha küçüklerini ve daha büyüklerini üreteceğiz. Daha küçüklerini kullanım alanları gemiler, yatlar, deniz kenarındaki konut ve işletmeler, belediyelerin sahil aydınlatmaları, hatta kamplarda bile kullanabilirsiniz. Daha büyük ürünlerle bir ilçenin aydınlatması sağlanabilir. Orta ebatlı bu ürünün maliyeti yalnızca 32.000 TL'dir. Seri üretim ile daha da ucuzlayacaktır. Özel üretim parçası kullanmadığımız için ucuzdur. Ürünün üretim gücü 3 faktöre göre bağlıdır. Denizin dalgalarına ya da şamandıranın boyutuna göre üretim gücü artırılabilir. Ve içerisindeki invertör de kapasitenin artmasına olanak sağlayabilir. Doğa ve canlı yaşamına kesinlikle zarar vermemektedir. Çünkü şamandıra denizin yüzeyinde denizin doğal hareketlerini elektriğe çevirmektedir. Denizin altında herhangi bir pervaneli bir sistem yoktur. Şimdi ürünün rüzgar enerjisi ve güneş panelleriyle kıyaslamasına geldik. Elektriğin temel kanunu ne kadar güç o kadar elektrik. Elbette denizin gücü rüzgardan ve güneşten kat kat fazladır. Yapılan araştırmalara göre 10 ila 15 kat daha fazla olduğu görülmektedir. Yapılması gereken tek şey denizden elektrik üretiminde olabilecek bütün hataları ortadan gidermektir ve biz 5 yıldır sadece bununla uğraşıyoruz. Yaklaşık bir saattir burada çekim yapıyoruz. Şamandıranın hareketi hiç durmadı. Gece, gündüz ve her mevsimde harekette. Denizden elektrik üretiminin rüzgar ve güneşe göre en büyük avantajlarından bir tanesi de sürekliliktir. Çünkü denizden elektrik üretimi gece, gündüz ve her mevsimde hemen hemen her dakika hareketlidir. Denizin hareketi bitmiyor. Ama bildiğiniz üzere rüzgar bazen oluyor, bazen olmuyor. Güneş bazen oluyor, bazen olmuyor. Ve ayrıca biz burada el hareketlerimizle spiral makinesini çalıştırabiliyoruz. Deniz de bunu spiral makinesi çalıştırabiliyor. Ancak bir rüzgar türbünü hareket halindeyken spirali taktığımızda eğer içerisinde bir akü, invertör vesaire bir şey yoksa frenleme yapar ve durur.
güneş panelinin de üretmesi için yaklaşık bir 20 metrekare alan gerekiyor. Dalga enerjisi teoride kolay, pratikte zor bir konudur. Çünkü dalga enerjisinde verimlilik ve maliyet dengesini sağlamaktan ziyade en büyük problem kırılganlıktır. Biz bu sorunu 3 boyutlu hareketler yaparak çözmüş bulunmaktayız. Çünkü şamandıra 3 boyutlu hareketler yapıyor ve bu sayede kırılganlık minimum seviyeye düşürülmüş oluyor. Ve şamandıra'nın bu 3 boyutlu hareketleri de elektriğe çevrilmiş oluyor. Mesela makine şu an herhangi bir dalga durumuna göre olduğu yere dönebiliyor. Şamandıra ileri geri, yukarı aşağı ve her türlü harmonik olmayan düzensiz hareketler yapabiliyor. Kırılganlık sorununun bir başka alternatifi ise sadeleştirmektir. Daha önce Boğaz'da bir yıl çalıştırdığımız ürün ile Ar-Ge yaptık ve sadeleştirmeye gittik. Sadeleştirme sayesinde ürünün kırılganlığı minimum seviyeye düşmüş oldu ve maliyet de aynı zamanda düşmüş oldu. Dalga enerjisi bilimsel çalışma gerektiren bir konudur. Bizim Türkiye'de bu konuyu hala faaliyete geçirmememizin en büyük nedenlerinden biri olarak ben yurt dışındaki sistemlerin taklidi olarak görüyorum. Çünkü dalga enerjisini rüzgar türbini ve güneş panelleri gibi yurt dışında herhangi bir sistemin taklidini alıp uyarlamakla olmuyor. Biz yurt dışında yapılan tüm sistemlerin analizlerini yaptık ve bunları formülize ettik. Her sistemin kendi coğrafyasına uygun olduğunu ve her sistemin birbirine göre avantaj ve dezavantajları olduğunu fark ettik. Örneğin kıyıda çalışan bir ürünün kırılganlık maliyeti sorunları vardır. Biz bunu 3 boyutlu çalışma mantığıyla çözdük. Denizden uzak sistemlerin kurulum maliyetleri yüksektir. Bunu düşürmekle ticaretleşebilir gibi. Ayrıca dalga enerjisini yurt dışındaki sistemler sinüzoidal olarak görürler. Yalnız dalgalara baktığınız zaman sinüzoidal bir formun olmadığını, 3 boyutlu çalkantıdan hareket eden bir deniz formunun olduğunu görüyorsunuz. Biz de bu yüzden denizin tüm hareketlerini elektriğe çevirecek makine tasarladık ve kesintisiz elektrik üretebiliyoruz. 2018 Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkemiz mevcut enerji potansiyellerinin tamamını kullansa dahi enerji bağımsızlığını %50 oranında yakalıyor. Yani ülkemizin alternatif ve diğer yenilenebilir enerji konularında Ar-Ge yapması ve bunu faaliyete geçirmesi gerekmektedir.